Neyse. Burada hiçbir yanımda değil. Bir de benim gibi insana yani. Bol örümcek ağı vardı. Oraya ben nasıl çıktım? Etrafa baktım. Şimdi şöyle üçgen düşünün çatıyı. Ben şok. Ne? Adamın fikri zapt etti adam. Niye böyle bir gerildik adam? Beni tehdit etmeye başladı. Asya'dayız arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Selam. Herkese Kamboçya Siem Reap'ten selamlar. Ben birkaç gündür Siem Reap'teyim. Benim yine başıma bir takım olaylar geldi. Size bunların hepsini anlatacağım. Öncelikle hostelden çıktım. Hostelime yakın noktaları gezeceğim ve birkaç gündür başıma gelenlerden bahsedeceğim size. Çevrede gezilecek birkaç yer var ve botanik bahçe varmış. Oraya bir bakacağım. Haritada baktığımda güzel gözüküyordu. Oradan yolları, sokakları geze geze bugün birazcık yürüyüş yapacağım. Hostele gelirken hava birazcık kapalıydı, bulutluydu ve bu kadar sıcak değildi. Duş alıp hemen çıktım ve inanılmaz bir sıcak bastırmış. Yanıma Vietnam şapkamı aldım. Yani bakalım. Burada umarım sıkıntı değildir. Hiç bakmadım böyle bir sorun var mı aralarında. Yani umarım bu sıkıntı olmaz, Vietnam şapkası takmam. Çünkü çok iyi güneşten koruyor kocaman şapka. Birazdan takayım görürsünüz. Bence sorun olmaz ya. Ülkeler arası ilişkileri nasıl şu anda bilmiyorum ama iyidir ya. Ne diyorsunuz? Şimdi çok sıcağı da umursamadan şöyle 1,5 litre suyumu alarak yola koyuldum. Burada çok garip olan bir şey var. Garip ve güzel. Ya 1,5 litrelik sularda da böyle 5 litrede bizde olur ya tutma yeri. Burada böyle bir sistem var. Yani bu bizde de olabilir ya bu arada. Çok mantıklı, güzel. Bunu yapalım. Üreticiler. Sevgili üreticiler, su üreticilere. Yani şöyle bir şey yapalım. Bu çok güzel. Yani çok rahat taşıyorum şu anda. Koca 1 litre, 1 litre. Ah konuşamadım. Yok bir litre. Her şeye muhalefetiz bu arada ya. Bakın yeşil ışık yanıyor ve de araç geçiyor. Mesela şu anda yol benim. Yok yani bak üstüme. Yani yeşil yanıyor. Hiç umurlarında değil. O yüzden yeşil de yansa, kırmızı da yansa öncelikle çevreye bakıyorum, etrafa. Ondan sonra geçiyorum. Yani yol boşsa geçiyorum veya Nasıl gözüküyor? Şu anıma geldi. Neyse en azından yüzüm böyle açık. Çok olmadı sanki ya. Ne bileyim ben bu kadar sıcak olduğunu. Bugün çıkmazdım ama sıkıldım. Yani birkaç gündür bilgisayar başındayım, gezemiyorum. O yüzden artık gezmek istiyorum, yürümek istiyorum sıcak da olsa. Bak tam yolun karşısından bana bağırıyor tuk madam diye. Bitmediniz ya, bir salın artık. Böyle bir talepte bulundum mu ben senden? Yani gerçekten bu şekilde satış yapabileceklerine inanıyorlar. İnsanları darladığının farkında değil bunlar. Darladıkları için belki de tutmuyoruz, bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, şöyle birkaç bir şey geldi demiştim videoyu açarken size. Şöyle ben Siem Reap'e geldiğimde direkt zaten giriş videosunda, Siem Reap'e geliş videomda göstermiştim. Bir tane hostele video çekimi için anlaşmıştık. Ben oraya başladım. Yaklaşık 2-3 gün konakladım. Burada ilk defa bu işi kendim değil de uygulama üzerinden gittim. Ve ilk defa problem yaşadım. Yani ben 5 aydır her gittiğim ülkede yani gerçekten o kadar onlarca işbirliği yaptım. Onlarca videolar çektim. O kadar çok işbirliği yaptım ki. Biliyorsunuz zaten sürekli bunu anlatıyorum videolarda. Şöyle ilk defa satın aldığım uygulama üzerinden böyle birkaç tane başvuru göndermiştim. Neyse birkaç tanesi geri dönüş yaptı.
Bunlardan bir tanesi de Siem Reap'teydi. Hostelle anlaştık. Geldim. Zaten ilk gelir gelmez fiyaskoydu. Hostele giriş yaptım. Zaten gelir gelmez hostelde gözü çıkartayım değil mi ya? Böyle olmadı. Zaten gelir gelmez hostelde başladı sorunlar. Yani adım atar atmaz. Ya normalde şöyle yerleşirim, odayı gösterirler bana. İşte hosteli gezdirirler. Yani çok şey değilsek, yani o gün çok geç gelmediysen falan filan. Sonra çalışan insanlarla tanıştırırlar. Herkes bana bakıyor. Umarım şapkamdan dolayı değildir. Normalde işleyiş bu şekilde. Ben buraya girdim. E, Bana yatağımı gösterdi. Eşyalarımı attım. Adam gitti direkt yanımdan. Böyle birkaç tane kız vardı. Onların yanına gitti. Neyse okey, yani sorun değil. Ben kendim çevreyi dolaştım. İşte hosteli dolaştım falan böyle. İşte barda biri vardı. Gittim onunla tanıştım. Resepsiyonla tanıştım. Hepsini böyle tek tek dolaştım. Kendim tanıştım falan. Hiçbir sorun yok, okey. Bir gece uyudum. Sabah da kalktım, böyle neler çekebilirim, neler nasıl içerikler üretebilirim falan filan diye böyle bilgisayar başında çalışıyorum. Ay çok da uzatmayayım işte. Konuya geleyim. Neyse ben de işte böyle etrafı çekiyorum falan. Drone kaldıracağım vesaire. Kısacası o gün drone kaldırdım ve e, sinyalim kesildi. Neyse bir şekilde neden bilmiyorum sinyal kesildi ve kontrolden çıktı drone. Hemen gittim resepsiyona söyledim böyle böyle oldu diye. Adamı bulamadım tabii bu arada. Şimdi dedim böyle böyle oldu, drone'u çatıya düşürdüm. Ama o adama söyledim, o adamı buldum. Çatı da hani 3. kat falan böyle. Ya öyle kötü bir yere düştü ki almam imkansız. Çok zor. Onun suratıma aval aval bakıyorlar, hani nasıl yardımcı olabilirizin derdine düşmüyorlar da. Ya böyle aval aval bakıyorlar, gülüyorlar falan böyle. Neyse ben stres oldum. Baktım kimse yardım etmiyor. Ben de nasıl alabilirim falan filan diye düşündüm. İşte bir tane ağaç vardı. Ağaca mı tırmansam falan filan, böyle saçma sapan şeyler düşünüyorum. Ya olur yani bizim yani Türk evlerinde falan böyle çatıya çıkmak için şey ne derler, böyle bir odadan giriş. Öyle bir şey var mı diye soruyorum. Cevap vermiyorlar. Böyle aval aval bakıyorlar. İşte bana pek de böyle bir yardım etmediler. Zaten yani bilmiyorum, böyle şeylerdi. Çok böyle cana yakın falan değillerdi. İşte nasıl yapabilirim falan filan diye ben bunları darladım bayağı. İşte hani neden yardım etmiyorsunuz falan diye açık açık sordum. Birazcık böyle gergin yapınca o zaman böyle şey yardımcı olmaya falan çalıştılar. İşte merdiven getirdiler falan, böyle çıkmaya çalıştım. Daha doğrusu baktım nasıl alabilirim falan diye. Bu anahtarları verdiler. Odaya gittim, baktım böyle bir giriş var mı? Absürt bilmem ne. Neyse anahtarları ve merdivenleri getirince bunlar, ben odanın tuvaletinden bir giriş buldum. O an video çekemedim ama sonrasını halini ekleyeceğim, izlersiniz. İşte burada hiçbir yanımda değil. Oraya çatıya çıkacağım. Yani birinin merdiveni tutması lazım. Ya da işte destek olması lazım. Hiçbiri gelmedi yanıma. Zaten ilgili müdür de, yani açık açık konuşmam gerekirse, kızların derdinde bir adam. Orada böyle diğer çalışan, gönüllü çalışan, diğer gönüllü çalışan kızlarla konuşuyor, sohbet ediyor falan. Yamuk duruyor. Hiç sormuyor ne yaptın, ne ettin diye, bilmem ne diye. Neyse merdiveni aldım, çıktım. Anahtarı da verdiler bana. Odanın anahtarını. Böyle bir başına kaldım. Sonra yine benim gibi işte gönüllü gelen kızlardan birinden rica ettim böyle. Zaten birkaç tanesi tatlıydı. Hatta birkaç tanesi değil. Yani bir tanesi tatlı bir insana benziyordu. Diğerleri birazcık garipti açıkçası. Çok da arkadaş canlısı değillerdi. Bir de benim gibi insana yani. Botanik Garden burası. Durun geldik. Giriş yapayım, anlatacağım. Evet, bahsettiğim yer burası. Kuşlar diyor buradan diyor. Sanırım
Uçan varlıklar buradan. Uçan varlık ne? Böyle garip sinek mi ne bu? Okuyamıyorum. Kamboçyaca yazıyor. Buradan. Neyse biz tamamını gezelim. Şöyle. Arkadaşlar şöyle bir yer. Burası hayvanat bahçesi değil mi? Bu arada ücret falan almadılar. Neyse anlatacağım onları. Şöyle bana yardım etmediler. Ben de gittim oradan yine gönüllü olan arkadaşlarımdan bir tanesinden rica ettim. Yani ben böyle böyle odaya çıkacağım, çatıya çıkmayı deneyeceğim. Drone'u almak için. E, En azından merdiveni tutar mısın? Bunlar bana yardım etmiyor. Yani biliyorum yargı dağıtacaksınız bana. İşte çıkılır mı bilmem ne falan diye. Ama yani ben Gülşah böyle şeyler yapıyorum. Böyle aptal şeyler yapıyorum. Yani sonunu düşünmeden ve tehlikeli. Tamam dedi kız gayet. Sizi şuraya koyup mu konuşsam acaba? Oturamadım da zaten. Neyse kızla böyle hemen bir plan yaptık. Sonra işte balkona gittik. Balkondan çıkmam imkansız bu arada. Merdiveni koyduk. Yani çok öyle garip bir yapı ki. E, Yani balkondan çıkmamın imkanı yok çatıya. Ve çok tehlikeli. Zaten tehlikeli olmasını da geçtim. İmkansız. Ben oradan yani o merdivenle, fotoğrafları, videoları böyle eklerim size. O merdivenle o balkondan çatıya çıkmam imkansız. Neyse odaya girdim. Odanın işte etrafına bakıyorum. İşte bizdeki gibi bir giriş var mı böyle çatı katına çıkan. Tuvaletten buldum. Tuvaletin oraya merdiveni koyduk. Kız merdiveni tuttu. Ben çıktım. İşte etrafa baktım önce hani bir şey var mı böyle ne bileyim fare olsun böyle elektriksel şeyler olsun falan yoktu böyle. Taşlar vardı, kirişler vardı. Ee, Bol bol örümcek ağı vardı. Oraya ben nasıl çıktım? Etrafa baktım. Ee, Aslında geçebileceğim bir alan var. Şimdi şöyle üçgen düşünün çatıyı böyle üçgen. Ben girdim tuvaletten yürüdüm. Bu üçgenlikle orta alanı kapatan böyle bir duvar var. Direkt böyle giremiyorum. Küçük bir bölüm var o üçgen çatının sonu üçgen kısmında. Şöyle şurada böyle bir giriş var. Tamam mı? Ee, Ben de yürüdüm etrafa böyle baka baka. Oradan geçeceğim. Adımımı bir attım o köşeye. Tavan aşağı düştü. Ben yukarıdayım bu arada düşmedim Allah'tan. Videosunu ekliyorum. Arkadaşlar ben bir bok yedim. Ben şok. Ben inanılmaz derece şok oldum. Sonra kıza seslendim buraya gel işte falan filan diye acil buraya gel bilmem ne. Kız da tuvalette beni bekliyor merdivenin başında. O kısımda tam odaya denk geliyormuş. Odaya yatağın üzerine denk geliyormuş. Kız hemen yatağı birazcık daha işte bana doğru çekti. Tam böyle yatağı ortaladı. Atla dedi bana. Yok dedim atlayamam yani korktum. Çok alçak bir mesafe bu arada yani. Elimle nasıl gösterecekse. Neyse atlamadım ben olduğum gibi geri indim merdivenden. Sonra zaten şok. Hepimiz ikimiz de aptala döndük ne yapacağız diye. I don't want to be on the picture. I don't want to be on the picture. Oh my god. Buraya. What? Ne yapacağım bilmiyorum. Şuraya çıktım. Sonra işte kısa bir video aldım falan filan böyle etrafı çektim. Hemen anahtarların fotoğrafını çektim. İşte merdivenin fotoğrafını çektim böyle kanıt olsun diye müdür gelmeden. Yani de her şey böyle videolaştırdım. Net elimde olsun diye. Neyse sonra müdürü çağırdık. Dedik böyle böyle oldu. Tamam dedi. Sonra gitti. Adam o kadar ağır, o kadar uyuşuk, o kadar yavaş davranan bir adam ki. Hindistanlı bu arada. Yani Kamboçyalı değildi.
Biz kızla böyle şok olduk yani. O da burada, adam böyle gitmeye başladı. Tamam tamam dedi, geliyorum dedi. Kızla böyle baka kaldık. Hani biz panik halinde gelmişiz, bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Acil gel falan filan diyoruz. Adam gitti, meğersem işte su almaya gidiyormuş. Neyse suyunu aheste aheste doldurdu. İşte yanımıza geldi. Hani ne oldu falan bile demeden bu sefer koştur koştur merdivenlerden çıktı. Biz sandık ki işte bizim yönlendirdiğimiz yere gidiyor sandık. Neyse arkasından biz de koştur koştur çıktık. Çatıya çıktık. Adam yok. Adam kendi odasına gitmiş. Yani bizim yanımıza yine gelmedi. Biz böyle yine şaşırdık falan filan. Neyse ben durumu hazmettim falan böyle artık. Adamın böyle neden davrandığını anlamaya çalışıyorum. Garip bir tip yani. Gerçekten garip bir tipti. Sıfır ilgi, sıfır alaka. Sonra yavaş yavaş yine böyle aheste aheste geliyor. Yani çünkü hani umurunda değil, anladınız mı? Hani her türlü onu bana giydirecek. Yani onu zaten benden çıkartacak. O yüzden umurunda değil. Sakin bir şekilde bakıyor falan böyle. Kızlara şey dedi. Tamam dedi, korktuğum kadar da bir şey yokmuş, abartılacak bir şey yokmuş dedi. Bu arada tavan dediğim şey de karton piyerden, karton piyer mi denir bilmiyorum, böyle şey bir malzeme olur ya. Yani ne tahtamsı ne şeysi böyle. Bilmiyorum adını. Karton piyerimsi. Karton piyer diyeyim ben ama siz yazın bana ne olduğunu. Öyle bir şey, böyle taştan değil. Orası da tam şey alanıymış, işte ışıklandırma alanıymış. Böyle bir aptalca bir, bilmiyorum ne kadar olması gereken bir şey mi olmaması gereken bir şey mi asla bilmiyorum. Böyle aptalca bir tasarım yapılmış. Yatağa baktı, kırıldı mı falan. Hiç bana sormadı hani iyi misin bilmem ne, düştün mü ettin mi, ne oldu nasıl oldu, hiçbir şey. İnanın. Adam yine muhatap olmuyor benimle. Yani şey, konuşmaya çalışıyorum hani falan filan, böyle böyle oldu bilmem ne gibisinden, asla muhatap olmuyor. Yine indi aşağı, kapıyı kapattı. Bara kızlarla muhabbete gitti. Çıldıracağım. Neyse ben açtım bilgisayarı. Ne yapacağız? Ne olacak? Son durum ne? Hani bana bir bilgi verin. Yani yardım edecek misiniz? Etmeyecek misiniz? Kendi başımın çaresine mi bakayım? Birini mi bulayım? Falan filan derken resepsiyon şey dedi. Yarın işte bir tane adam gelecek, çatıya çıkacak ve drone'u alacak. Tamam dedim. Okey. Yani hiçbir sorun yok. O sırada ben tabii bekler miyim? Beklemem. Yani etrafta drone'u olan yani biri var mı diye araştırmaya başladım. Bulamadım tabii ki de. İşte böyle Türk arkadaşlarıma yazdım. Burada olan, olmayan, işte Türk çalışmaları, işletmelere ulaşmaya çalıştım. Böyle böyle bana drone bulabilir misiniz? Yani konumunu anlamaya çalışacağım tam olarak nerede diye. Bulamadım. Sabah beklemek zorunda kaldım. Sabah kalktım. İşte her gün iki öğün yemeğimiz var bu arada. İşte sabah kahvaltı ve akşam yemeği. Gittim restoranta. Şef bana kahvaltı olmadığını söyledi. Hiç şaşırmadım. Dedim neden? Yani kim dedi işte falan filan, bana açıklama yapar mısın? Bilmiyorum dedi. Bana öyle söylendi dedi. Tamam dedim. Müdüre yazdım sabah. Dedim böyle böyle bana neden kahvaltı verilmiyor falan. Hani bir şey varsa bunu konuşman lazım artık. Konuş yani, hani anladın mı? İletişim kur. Mesaj attım. Dönmedi bana. Bir saat falan bekledim. Dışarı çıktım, kahvaltı yaptım. İşte bir saat falan dolandım. Tekrar hostele döndüm. Balkona bir baktım, merdiven var. Ha dedim, yani adam gelmiş herhalde, yukarıya çıkıyor. Odayı da tamir ediyorlar falan diye düşündüm. Gerçekten de öyleymiş. Adam hala cevap vermiyor bu arada mesajıma. Hostelde dolanırken adamı kafeterya bölümünde buldum. Adam yine kızlarla kahve keyfi yapıyor. Orada takılıyor, sohbet ediyor. Yanına gittim, gelir misin dedim, yani hani bir dakika, hani konuşabilir miyiz falan diye. Okey dedi, git dedi, geliyorum dedi. Sonra bekledim gelmiyor. Mesaj attım yine, hani artık gelir misin, konuşmamız lazım, bir sorunumuz var ve hani ne olduğunu ben artık yani çözmemiz lazım bu konuyu. Dedi 2 dakika bekle dedi, kahve iç. Hani benim yanımda kahveni içemez misin? Adam böyle uyuşuk bir adam ve hani kızların peşinde. Hani kızlar da bilmiyorum, çok da rahatsız değil bu durumdan. Böyle sohbet muhabbet takılıyorlar. Bu sefer şey İşte şey, ne oldu, ne yapacağız şimdi, son durum ne falan filan, bana sabah kahvaltı vermediler, hani bir şey varsa, iş iptalse hani bunu konuşalım artık, yani bir şey söyle. Hani cevap vermiyorsun falan gibisinden konuştum adamla. İşi sonlandırmaya karar verdik. Ay, yanaklarım da alalı oldu.
İşi sonlandırmaya karar verdik. Okey dedim, sorun değil dedim. Bu sefer bana böyle garip iddialarda bulundu adam. Senden video istedim. 2 gündür aksiyon alamadık. İşte video ile ilgili geri dönüş alamadım senden falan dedi. İstediği videoda öncesi sonrası. Öncesini çekti. Yani sonrasını çekebilmem için odanın bitmiş hali lazım. Yani oda bitmemiş. Yani ben o videoyu nasıl çekeyim de bitireyim böyle. Hani böyle saçma iddialar böyle. Bir takım problemler oluştu ve sen özür bile dilemedin. Yani kimseye sormadan hareket edemezsin bilmem ne. Böyle iddialarda bulundu bana. Birincisi dedim kafama göre hareket etmedim. Bu malzemelerin nerede olduğunu ben nereden bilebilirdim? Bunları siz bana temin ettiniz ve hani okey dediniz. Ben de bir şekilde durumu kurtarmaya çalıştım. Yani alabilir miyim, alamaz mıyım? Bunu incelemek adına bir şeyler çabalamaya çalıştım siz ilgilenmeyince dedim. Ve hani ben gidip gizli saklı odanın anahtarını çalmadım, merdiven çalmadım. Bunları siz verdiniz bana. Yani bu malzemeleri bana siz temin ettiniz. Ben sonuçta kaçak göçek davranmadım dedim. Video konusuna gelince dedim yani sonrasını çekebilmem için sonuçta odanın bitmesi lazım. Oda ne zaman bitecek diyorum. 2 gün içinde bitecek diyor. Dedim yani ben sonrasını nasıl yani bu videoyu nasıl editleyip sana verebilirim sonrası olmadan. Susuyor falan böyle. Tam bir çakal anlayacağınız. Bu arada okey dedim yani işi bitirelim sorun değil. Bu arada ben de istemiyorum artık dedim. Yani hoşlanmadım zaten. Ve bu kadar ilgisiz ve suratsız olmaları hiç bana göre değil. Ya bir de benim gibi bir insana yani düşünün. Hiç benlik bir hareket, benlik hareketler değil, hoşlandığım şeyler değil. Yani ne olursa olsun ben güler yüzlü insan beklerim karşımda. Daha sıcak insanlar beklerim karşımda. Samimi ve sıcak insan beklerim. Ben hala o kadar salak ve o kadar şeyim ki. Tamam dedim o da işte ne zaman 2 gün sonra bitecek dedi ya. Okey dedim ben bugün otelden ayrılıyorum, hostelden ayrılıyorum. Yakınlarda bir yerde bir rezervasyon yaparım. O da bittiğinde çekime gelirim. Bitmiş halini çekerim. Bu işi sonlandırırım yani size sonuçta 3 gündür burada kalıyorum. Somut bir şey vermiş olurum. Yani başladığım işi bitiririm. Hem böyle bir şey, böyle bir iddiada bulunamazsınız bana falan dedim. Hani eğer burada olmazsam bile 2 günü aşarsa bana videoları gönderirsiniz. Ben yine editlerim size güzel bir video hazırlarım. Hatta fazla video hazırlarım. Günlerce ben burada öylesine oturmadım, çalıştım falan filan diye anlatıyorum adam. Kime ne anlatıyorum desenize. Oradan sonra okey dedi sorun yok falan yaptı böyle. Hani ben sanıyorum ki böyle ılımlı davranıyor bana falan. Nerede? Alttan alıyorum yani size sorun yaşattım bilmem ne gibisinden konuşuyorum. Okey diyor sorun yok diyor yani. Yani önemli değil falan yapıyor böyle. Meğer adamın fikri drone'uma el koyup benden para koparmak. Ona işte drone'u alabilecek miyiz falan diye sordum. Bilmiyorum tabii drone'u aldıklarını. Ben uyurken bunlar gizlice drone'u almış. Alınabiliyormuş o drone. Çok da zor bir şey değilmiş. Adam geldi çıktı nereden çıktıysa almış bir şekilde. İşte drone bende merak etme falan dedi. Okey dedim. Bakabilir miyim dedi. Hayır dedi. Güldüm neden? Yani drone'uma bakamıyorum falan. Bakmam lazım dedim. Bir gün boyunca dışarıdaydı. Nemlenmişti. Yağmur da yağdı. Hafif ıslanmıştır. Onu kurulamam lazım yani. Kurulayıp tekrar sana vereyim yani eğer işte ödemeyle ilgili bir problem yaşamamak istiyorsan dedim. Yok dedi vermem dedi. Yani gözünün önünde yani temizleyeceğim masada buraya getir senin yanındayım yani bütün her şeyim işte odada ben nasıl kaçabilirim falan. İşte daha önce buradan kaçanlar oldu ödeme yapmadan sana güvenemem falan filan yapıyor. Dedim sen beni hırsızlıkla mı suçluyorsun? Şaşırdım, şok oldum hani böyle ılımlı konuşunca hani iyi davranıyor falan diye düşündüm. Neyse ısrar ettim yani hani saçmalama istersen dedim bu drone bana ait. Böyle problem yaşamış olabiliriz zaten drone'u alıp gitme gibi bir niyetim yok. Nasıl gideyim drone'u alıp bütün eşyalarım odada zaten benim o odayı toplamam yatağı toplamam yani yarım saat. Yani nasıl kaçabilirim buradan dedim. Olmaz dedi vermem dedi. Oturduğumuz masada gözünün önünde drone'u incelememe izin vermiyor. Büyük ihtimalle drone bozuldu ya da bir yerinde bir şey oldu çalışmıyor. Bu yüzden yaptı bunu diye düşünüyorum. Çünkü öyle olduğunu bildiğimde bırakıp gideceğimi düşündü büyük ihtimalle. Neyse drone'u bana getirmedi. Bu sefer dedi bana başka bir şey ver sana drone'u öyle vereyim. Ne istiyorsun? Bilgisayarını bana ver ben sana drone'u vereyim. Sonra tekrar değiştiririz. Ben sana güvenir miyim bu laflardan sonra? Hayır dedim asla sana bilgisayarımı vermem. Niye bilgisayarımı vereyim? Bu sefer demeye başladı. Niye bana bilgisayarını vermiyorsun? O zaman drone'u vermeyeceğim falan yapıyor. Bayağı benim drone'umu zapt etti adam.
Tamam Gülşah dedim, sakin ol, şey yapma, sakin, stres yapma. Böyle durumlarda Allah'tan böyle soğukkanlı olabiliyorum, yani şey konusunda olamıyorum. Hemen aksiyon almaya çalışıyorum ama işte böyle sıkıntılı durumlarda kendimi durdurabiliyorum birazcık, yani bazen, daha doğrusu o anda onlardan biriydi. O kadar garip ki size anlatamam. Konuşuyoruz ya. Yanımızda böyle bilardo masası var. Burada bilardo oynamak falan çok popüler. Bütün hostellerde var. Mesela ben konuşurken kalkıyor, bilardo masasında topa vuruyor. Topla oynuyor falan. Böyle etrafı yürüyor. Dedim gelsene hani. Dedim neden çocuk gibi davranıyorsun? Yani burada konuşuruz, kalkıp oyun oynuyorsun. Şu an bilardo oynamanın vakti değil. Yani neden dinlemiyorsun beni falan filan diyorum adama. Tamam tamam diyor, söyle diyor, başka soracağım bir şey var mı diyor, drone'u vermeyeceğim falan yapıyor. Ben anladım adamın halini, tavrını, ne kadar zaten ilk günden beri ne kadar sorumsuz bir insan olduğunu. Tamam dedim, zorlamadım. Gittim odaya, eşyalarımı topladım. Bilgisayarımın oldu, işte ekipmanlarımın oldu, bir kol çantam vardı. Onun içinde muhafaza ediyorum. Sonra böyle güvensiz davranınca gittim o kol çantamı aldım. Sonra adamın yanına tekrar geldim. Bunların ne yapacağı belli olmaz. Çalışanlar da adamdan yana. Müdür olduğu için yalaklar yani. Neyse tekrar adamın yanına gittim. Tamam dedim, bana bir ücret çıkar. Burada hani şey, para karşılığında drone'u verebileceğini söylüyor. Yani böyle böyle bir hasar verdim. Bunu karşılaman lazım. Okey dedim, zaten yani buradan kaçma gibi bir derdim yok. Tabii ki bir şey yaptım. Bu kabahatli bir durum. Tabii ki hani ödeme yapacağım. Zaten böyle. Okey dedim, bana bir ücret çıkar. Ne kadar olduğunu bileyim. Resepsiyona gittik. Okey dedim, bana polis çağır. Polis çağırın dedim. Hemen işte böyle bir numara aramaya çalışıyor falan böyle. Numarayı arıyor da hani baktım ekrana, hani şey, normal bir isim yazıyor. Hani şey değil. Polis numarası böyle kayıtlı olur mu? Birinin ismi yazıyordu. Öyle arıyor ama açmıyor o numarada. Dedim bana polis çağırın. Ben hiçbir şekilde buraya ödeme yapmam. Bana saçma sapan davranmayın. Drone'uma da el koyamazsınız. Bu bana ait bir şey. Beni de burada zapt edemezsiniz. Neyse, polisi arıyormuş gibi yaptı bunlar. Polis muhabbeti orada bir kapandı. Yani şey yapamadı. Kimse gelmedi zaten. Ne kadar olduğunu bileyim. Yani ya tahmini bir şey söyle bana. Adam tam ücret çıkartmadan sana bir şey söyleyemem. Sonrasında ücret çıkabilir. İşte sana tahmini bir ücret sunabilirim falan filan, böyle konuşuyor. Okey okey dedim, bana yani bir ücret söyle artık, bileyim ne istediğini, yani ne yapmaya çalıştığını anlayayım. Ben şok. Onu alma parası diye bir para yazmış. 50 dolar. Ben tahmini söylüyorum, kağıdı da, yazdığı kağıdı da paylaşırım. İşte çatıyı yapma parası 40 dolar falan yazdı. Ya da çarşaf yıkama parası 5 dolar yazdı. Bir şey için yine 25 dolar mı ne, öyle bir şey yazdı, hatırlamıyorum. Oda için 3 günlük rezervasyon ücreti yazdı. 3 gün işte tadilatta olduğu için ben bu odayı satamıyorum. Zarara girdim senin yüzünden. 75 dolar mı? Öyle bir şey. İşte totalde benden 225 dolar istiyor. Oha dedim, yani drone o kadar etmiyor. Drone da burada hani uyduruk bir drone, yani hani şey, iyi bir drone değil hani. Ya o kadar etmiyor bile. Bu arada drone'un fiyatını falan sormuşlardı bana konuşurken. Ben 500 dolar demiştim, sallamıştım. Yani yüksek söyledim ki hani alsınlar drone'u, yani pahalı bir şey alsınlar diye. İyi ki de öyle yapmışım. Neyse aldılar falan filan, böyle 225 dolar çıkarttılar bana. Dedim ben bu parayı ödeyemem yani. Çok saçma ücretler. Çamaşır, çarşaf yıkama ücreti nedir? Ee, Yani çamaşırı atacaksın, makinen var, yıkayacaksın ve sereceksin, hani bu neyin ücreti? Yani anlatabildim mi? Ve ben adamla muhatap olmadım, drone olan adamla. Ee, Yani hani ve resmi bir evrak yok ortada, bir fiş yok. Hani kim ne dedi? Ya kafasına göre yazıyor bunları, anladınız mı? Oda ücretini de bana yükledi. Bu arada okey, hani ben sıfır hatalıyım falan demiyorum ama bu ücretlerin tamamını ödeyecek kişi ben değilim. Sonuçta ben orada bir çalışanım. Bana bu malzemeleri sen verdin. Çıkmam için yol gösterdin. Böyle bir hata oldu. Saçma sapan karton piyerden, hala karton piyer diyorum ama saçma sapan bir zeminden tavan yapmışsın. Her şeyi göze almışsın. Beni oraya çıkartmışsın ve bütün suçluluğu, bütün hatayı bana yüklüyorsun yani. Hani bu şekilde bir şey olamaz. Yani ben
0 TL vereyim kaçayım gideyim modunda değilim zaten. Hani ödeme yapayım sana ama böyle bir saçma bir ödeme yapamam ben sana, yapmam dedim. Yine böyle bir gerildik adamla. Adam da gerildi, baktı yani sıcak davranmıyorum. Hata bende değil, sizde de hata payı var, böyle böyle davrandınız, ben kafama göre davranmadım. Hata payı hem hostelde hem bende. O yüzden 50-50 olmak zorunda falan diyorum, bilmem ne. Bir de bana resmi bir şey sunmanız lazım, böyle fiş olmadan kafanıza göre fahiş fiyatlar sunamazsınız. Burada hani $50 çok fazla. Kamboçya gibi bir yer için yani, hani anladınız mı? Yani bir yemek öğün $1, $1,5. Yani böyle düşünün. Zaten iş yapmıyor hostel. Hani şey dedim yani, ve oda ücretini bu kadar bana giydiremezsiniz. O da zaten boş dedim. Rezerve edilmiyor. Böyle bir anahtar kutusu var şeyde, resepsiyonda. Bütün anahtarlar orada. Yani hiçbir oda dolu değil. Zaten odalar satılmadığı için bu odaları dorm odaya çeviriyor. Yani yatakhaneye çeviriyor normal özel 2 kişilik odaları. Bu şekilde bir hosteli çevirmeye çalışıyor. Neyse, ikna edemedi beni. Ben gittim odaya. Eşyalarımı topladım. Toparlarken beni böyle kontrol etmeye falan geliyorlar diğer çalışanlar, işte kendisi olsun falan, böyle ne yapıyor gibisinden. Ben eşyalarımı topladım, çantamı hazırladım falan. Taktım çantamı. Açtım kapıyı, normal yürüdüm ve gittim. Herkes işte bar alanında beni görüyor çıkarken falan. Hani böyle kaçak göçek bir durum yok. Zaten gideceğimi söyledim. Sonra resepsiyona şey dedim çıkarken, buraya polisle geri geleceğim. Drone'uma el koyamaz, bana böyle fahiş bir fiyat sunamaz gibi gibi şeyler söyleyip hemen adamı aradı. O yüzden ha dedim, çıktım gittim. Aslında adam bana böyle böyle mesajlar atıyor kocaman. Biz bayağı tartıştık ettik. Adam asla ikna olmuyor. Drone'u asla vermedi. Fiyatı yine hiçbir şekilde düşmedi. Bütün hatayı bende gördü. Sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın, bilmem ne. Bütün suçluluğu bana yükledi. Diyeceksiniz suçlusun, ben suçsuzum demiyorum ama orta yolu bulamadık. Yani sadece benim suçluluğumda bir durum değil. Ben saatlerce WhatsApp'ta adamla tartıştım. Adam bu sefer beni tehdit etmeye başladı. Pasaportun bende, hiçbir yere gidemezsin, seni şikayet edeceğim. Otelime zarar verdin, zararı karşılamadan kaçtın gittin. Yine böyle ithamlarda bulunuyor. Böyle sayıyor da sayıyor. Yani bu arada yaptığımız şey ya bu gönüllü çalışma olayı yasal değil arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde savunmuyorum. Ama bunu şöyle yasal değil. E, Her yerde yapılıyor, bütün ülkelerde yapılıyor. Çalışma iznimiz yok. Herhangi bir para karşılığında zaten çalışmıyoruz. Yani bu gönüllülük esasına dayanan bir şey olsa bile, bir maddi karşılığı olmasa bile sana yasalar diyor ki turist vizesiyle geldiğin ülkede hiçbir şekilde çalışamazsın. Hele de benim yaşadığım gibi bir olay yaşarsan, bu daha vahim bir olay, ciddi bir olay, ciddi para cezaları, deport edilme söz konusu değil ama ya çok da kaçak çalışma olarak gözükmüyor bu arada. Bir iki günlük böyle destek olduğu için çok da konuyu abartmayabiliyorlar ama hiç belli olmaz. Yani Asya'dayız arkadaşlar, hiç belli olmaz. O yüzden sallıyor adam. Bu arada hani çalışandan çok işletme daha çok zarar ediyor bu konuda. Benim dışımda birçok, yani 5-6 tane böyle gönüllü çalışan vardı ve öncesinde çalışan, uygulama üzerinden görebiliyorsunuz bunu. Öncesinde çalışan insanların yorumları vesaire her şey var. Bunlar yasal olmadığı için, karşılıklı yasal olmadığı için, ya yasal ama yasal olmadığı için ikimiz için de sıkıntı. Ama en çok zararı hostel sahibi görüyor. Yani atıyorum kişi başı 3000 küsurlarda, 3000 küsur dolarlarda ödeme yapmak zorunda kalabiliyor, ceza yiyebiliyor. Bense yani 300-500 dolar arası ceza yiyebiliyorum. Neyse, böyle böyle cezai durumları var. Biliyorum, bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bu çok sıkıntılı durumlar. Yapmış olduğum şeyler ama ben de mecbur olduğum için yapıyorum. Orada keyfimden yapmıyorum. O yüzden yok polis, yok bilmem ne, yani sallıyor, tehdit ediyor beni. Hani böyle bir şey yapamaz yani. En başta kendisi en büyük zararı görür. Birincisi. İkincisi, ben suçlu değilim. Karşılıklı bir suç var ortada. Suç da değil, karşılıklı bir hata var ortada. Tüm suçu bana yükleyemez. Bu da onun farkında. Sadece benim gözümü korkutmaya çalışıyor. Ben burada turist olduğum için işte ülkeden atalım bilmem ne. Çok da umurumda zaten, hani ülkeden çıkmam. 1-2 hafta gezip gideceğim zaten. Beni böyle tehdit ediyor. İşte göçmenlik idaresine bildireceğim bilmem ne. Seni işte ülkeden çıkarken durduracaklar. Zart zurt böyle sallıyor.
Böyle bir şey yok, böyle bir şey yapamazsın yani. Bunu yapamadığı için boş tehditler, altı boş tehditlerde bulundu falan. Ben de oraya polisle geleceğim. İşte olur onu senden alacağım falan filan böyle. Göreceksin benim malıma el koyamazsın. Benim garanti belgesinin yanında tuttuğum malım bana şahsi malımı bu şekilde el koyamazsın. Konuyu uzatmıyorum arkadaşlar. Sonuca odaklanıyorum. Çok da uzatmayayım. Etrafı gezelim birazcık. Drone'u orada bıraktım. O parayı benden alacak. Beni korkutarak da o parayı alabileceğini düşünüyor. Ya drone'un kat ve kat üstünde bir para. Neden bunu sana ödeyeyim? Ve drone çalışıyor bilmiyorum bile. Düzgün bir ödeme planı çıkarsaydı bana ödeyecektim. Drone'umu alacaktım. Burada alabileceğimden de emin değildim. Vermeye de bilirdi ödeme yaptığım halde. Bununla da karşılaşabilirdim. Yani öyle saçma insan. Böyle bu ücreti de ödemedim. Yani onu drone'a sayıp drone'a bıraktım. Şöyle etrafı gezelim artık. Bu arada yaptığım hataların farkındayım. Yani okey farkındayım ama yani eleştirirken lütfen birazcık daha kibar ve tatlı olursanız çok sevinirim. Şöyle hayvan falan vardı ama neredeler? Şimdi onları bulalım. Konu kısacası böyle arkadaşlar. Kim haklı, kim haksız diye bir şey yok. Tamamıyla bir sorun var ortada ve bu hata hem benden kaynaklı hem de hostelden kaynaklı diye düşünüyorum. Böyle yani ben de istemem bu arada yani çalışarak gezmeyi. Şu anda mecburum. Yani mecburum ben bunu çünkü benim bir işim yok. Bu seyahatim için ayırdığım bütçe bir yerden sonra tabii ki de bitecek. Arkadaşlar böyle yılanlar falan var işte bahsettiğim tabelalar. Şunlar da bu arada hayvan arıyor benim gibi. Konuştum biraz önce. Şöyle ne bileyim maymunların görselleri falan var. Burada var mı yok mu? Emin olamadık. 3 arkadaş vardı onlarla konuştum. Onlar da arıyor yılan falan ama bulamadık asla. Böyle bodozlama gezeceğim ben de. Yok onlar da bulamadı. Gidiyorlar geri. Baksana susamuru falan gösteriyor. Nerede bunlar? Yani umarım böyle bir kafeste falan değillerdir bu arada. Güzel bu arada şehrin bu kargaşasından kaçıp dinlenmek için. Güzel bir alan. Oturmak için, vakit geçirmek için alanlar var. Burada yaşıyor olsam ne bileyim sabahları ya da akşamları yürüyüşe gelirim, koşuya gelirim. Şelale. Şimdi hayvanlar varmış diyeceğim. Balık buldum. Buradan gidiliyor mu? Ama hayvanat bahçesi dedik. Emin değilim arkadaşlar. Bir gidip bakalım. Burada balıklar var. Arkadaşlar ben yine telefona geçtim. Bu Poco'da şarjı bitiyor anlamadım. Neyse bunun da hafızası çok yok konuşmayayım. Bir tane yerliye sordum. Bu taraftan git dedi. Burada hayvanlar var falan dedi. Gidiyorum şu anda. Burada iniş var mı? Var. Şöyle bir gideyim bakayım bilmiyorum. Ya bakın şurada bir sürü hayvanlar var. Fotoğrafları dizilmiş. Bir de böyle yürüyeyim. Ama bu zaten giriş yaptığım yer değil mi? Benim de hafızam o kadar kötü ki hatırlamıyorum. Böyle hayvanat bahçesi gibi bir yermiş. Gibi değil hayvanat bahçesi sanırım burası. Al. Gidiyor mu? Bir şeye çıktım gidiyor gibi hissettim. Kazasız belasız bir gezeyim de şuraları. Böyle balıklar burada da var kocaman kocaman. Ha şuradan izleyebilirim. Şuraya gideyim. Buradan çıkalım. Oo hareket ediyor. Super hungry. Oh, like Camaro, they always eat. Tosuncuklar için üzgünüm ama burada tek özgür olanlar kuşlar sanırım.
Diğerleri kapalı kafesler içinde. Şöyle kuşları da göstereyim. Deve kuşu. Hayatımda ilk kez deve kuşu göreceğim sanırım. Tam turist oldum ya. Üzgünüm bunun için ama geldik bir kere. Gelin gibi. Pikko. Sri Lanka'da bunlar bayağı geziyor. Sri Lanka'da bütün evlerin çatısında görebilirsiniz bu arada tavus kuşunu. Ben çok fazla gördüm. Keşke burada da özgür olsalarmış. Akçay Zeytinli yolunu bilir misiniz bilmiyorum ama çok aşırı oraya benziyor. Ama burası Kamboçya, Siem Reap yolları, sokakları. Helal olsun be. Böyle spor yapıyorlar meydanda. Panayır gibi bir şey sandım ama değil. Kameradan da kendine bakma işi. Gezimi bitirdim. Videoyu burada bitiriyorum artık. Yarın görüşmek üzere. Bir yemek yer artık günü bitiririm. Arkadan bana bakıyorlar. Yine artık bitiririm. Evet, tekrar geldim. Hostele gittim. Tokat'ın şarjını doldurdum birazcık. Şimdi yemek yemeye gidiyorum. Bugün de hamburger yiyeceğim. Her gün olduğu gibi. Hello. Sabah kahve içtiğim yer. Çok tatlılar. Kızlar. Neyse işte bir şeyler atıştırıp hostele geri döneceğim. Dün yediğim hamburgerciye gidebilirim. Bakalım. Akşam yollarda böyle. Çok da böyle yeme içme yeri yok. Aslında var da kart geçmiyor. Kart geçmediği için birazcık daha bu merkez mi diyeyim, birazcık daha böyle restoranların çok olduğu yere doğru gidiyorum. Küçük böyle bir yer buldum. Orada geçiyordu kart. Anlamadım. Koca koca kafelerde, restoranlarda kart geçmiyor. Ama ufacık bir hamburgercide, butik bir hamburgercide kart geçiyordu. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Want to buy something, baby? Ben geldim. Şöyle bir yerdeyim. Arkadaşlar ben geldim. Şimdi yiyeceğim birazdan. Ay çok yorulduk bugün ya. Gerçekten çok yoruldum yine. Bu arada papaya, şeker ve tavuklu hamburger. Yani şöyle bir menü. $2,5 yapıyor. Burada yemek gayet uygun. Her telden bulabiliyorsunuz. Gösterdiğim menüyü $2,5 yedim. Bugün anlatırken böyle güle oynaya, daha doğrusu böyle gülerek falan anlattım.
Yani bunun hakkında böyle çok, yani beni tanımayan insanlar böyle birazcık bunu garip bulabiliyor. Yani benim genel olarak tavrım, tarzım bu sanırım. Sanırım değil, böyleyim ya. Yani olayları birazcık böyle dalgaya vurarak olayın, konunun bu kısmıyla ilgilenmiyorum. Yani o yüzden bu şekilde. Yoksa hani gülünecek bir şey yok aslında ortada. Gerçekten gülünecek, eğlenecek bir şey yok ortada. Ben de böyleyim yani, ne yapayım? Çünkü gerçekten beni tanımayan insanlar bunu çok söylüyor, hani neden gülüyorsun? Neden böylesin? Neden şöylesin? Ya ne yapayım? Şu an stres yapsam da konu değişmeyecek, durum değişmeyecek. Dalgaya vursam da değişmeyecek. Hello. Yani dalgaya vursam da değişmeyecek. Hiçbir şey de değişmeyecek yani. Güzel, mutlu mutlu. Yani kalktım gezdim mesela bugün. Ne yapayım, hani oturup mızmızlanayım mı hostelde? Yani hayatı kendime zehir edemem. Hiç kimse kusura bakmasın. Para bir şekilde kazanılır. Yani bugüne kadar nasıl kazandıysam, nasıl ilerlediysem. Yani şu an çalışamadığım için para kazanamıyorum. Yoksa İstanbul'da olsam taşı sıkar, suyunu çıkartırım. Her türlü kazanırım. Yani bugün buradayız. Böyle olması gerekiyordu ve böyle oldu. Yani buna diyebilecek hiçbir lafım yok. O yüzden sizi eleştirmeden önce küçük bir basın açıklaması yapayım dedim. Görüyorsunuz, izliyorsunuz. Kimisinin telefonu çalınıyor, işte kimisinin bilgisayarı çalınıyor ya zarar görüyor bir şekilde. Benim başıma da böyle bir şey geldi. Bu konu hakkında yapabileceğim hiçbir şey yok. Masrafa karşılık drone'u bıraktım gibi de düşünebiliriz. Bugün bu konu hakkında çok fazla konuştum. Hatta bütün video boyunca bunu konuştum. Birkaç gün daha burada takılıp, yani Siem Reap'te takılıp oradan Vietnam'a geçmek istiyorum. Tekrar Vietnam'a geçmek istiyorum, anakaraya. Böyle yani şimdilik aktarabileceklerim, anlık aktarabileceğim şeyler bu kadar bugünlük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yarın bakarız. Bugün buradayız ve hostele gidiyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.